Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben uzman klinik psikolog Esra Çetinkaya. Hem klinik psikoloji yüksek lisans tamamladım, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak bir üniversitede akademisyen olarak görevime devam etmekteyim. Psikoloji alanı özellikle de son 20-25 yıldır çok revaçta olan, çok fazla ilgi duyulan bir alan olmaya başladı. Çünkü insanlar artık ruh sağlığının ne kadar değerli olduğunun farkına varmaya başladılar. Daha önceki yıllarda çok fazla önem verilen veya gözetilen bir alan değildi. Ancak son zamanlarda hakikaten ilgi duyulan bir alan haline döndü diyebiliriz. Bugün size ne anlatacağım kısmındaki sorunuzu da cevaplayacak olursam, bugün biraz çift terapileri hakkında bahsedelim istiyorum. Şöyle söyleyebiliriz aslında çift terapisini. İki kişinin evlilik veya evlilik haricinde çift oluyor olduğu durumlarda İkisinin arasındaki ilişkiyi çalıştığımız bir terapi şeklidir bu. Yani aslında bireysel terapilerin haricinde şöyle bakabiliriz. Kişinin bir kişilik yapılanması vardır, diğer bir kişinin kişilik yapılanması vardır. Çift terapilerinde bu iki kişi bir araya geldiğinde oluşturdukları ilişki ne derecede sağlıklı ve kaliteli ve ne kadar yürütebiliyorlar, bu kısımlara bakarız. Belli sorun alanları varsa da bu sorun alanlarına çalışmaya başlarız. Genelde başvuruların neredeyse %60'ına yakınında kadınlar başvuru yaparlar. Eşlerini genellikle bazıları ikna edebilirler, bazıları ikna edemezler. Süreç genellikle böyle işler. Telefon görüşmesi şeklinde önce ararlar. Eşimi daha söylemedim ama biz çift terapisi istiyoruz. İkna edebilirsem getirmek isterim diye başlar bir süreç. Ama artık son zamanlarda şöyle bir eğilim de başladı. İnsanlar evlilik öncesi de çift terapisi almaya başladılar ve her iki çiftteki her iki kişi de gerçekten bu terapiyi almaya çok yakın, daha belki de istekli bir hale geldiler. O yüzden değişen bir trend de var. Bundan da bahsedebiliriz. Çünkü önceki durumda biraz daha erkeklerin çok bu işlere güvenmediği, inanmadığı bir yerdeyken sanki değişen bir sistem varmış gibi. Çiftler geldiklerinde öncelikle kendi aile öykülerini alırız. Çünkü arka planda her birinin bireysel olarak bir takım sorunları olabilir. Ama asıl ilgilendiğimiz nokta ilişkilerindeki öyküyü almaktır. Ne zaman tanıştılar, ne yaptılar, sorunlu alan hangisi, bu sorunlu alana sebep olan bir takım belki duygular, düşünceler, dış etkenler olabilir, tetikleyiciler olabilir belki de. Bunları biraz tespit etmeye çalışıyoruz. Ve bu sorunlu alan üzerinde hem bir çiftin hem çiftteki diğer bir kişinin de işbirliğiyle beraber o sorunlu alan üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Özellikle gelen problemlerden bu arada neredeyse %40, %50'si iletişimle ilgili olabiliyor gerçekten. İletişim problemlerine baktığımız zaman kişilerin kendi kişilik yapılanmaları ile ilgili bir takım sıkıntılar olduğunda, yani ne demek istiyorum? Narsistik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu gibi bir takım kişilik bozukluklarına sahip olduklarında kişilerin iletişimde bir takım aksaklıklar gösterdiğini görüyoruz. Bu olabileceği gibi benzer şekilde belki de kişiler duygularını net bir şekilde ifade edemediklerinden dolayı da arada bir iletişim kopukluğu olabiliyor. Veya bir takım duvar örme gibi ya da belki aşağılama gibi, inkar gibi savunma mekanizmalarının da yoğunluklu kullanılması çift arasındaki ilişkideki iletişim problemlerinin en önemli sebepleri olmuş oluyor. İnsanlar artık hiçbir şey yapamayacağız, bitti artık, hani bir daha da bir çözüm bulamayacağız şeklinde belki bir takım yaklaşımları olabiliyor. Çift terapisi şu şekilde söylemekte fayda varmış gibi %100 çözüm o olacak diye bu tarafa yatırım yapıldığında bunun da çok işe yaramadığını görüyoruz. Kişi kendi sorumluluğunu alabildiğinde gerçekten çift terapisi büyük bir rehber niteliğinde oluyor, yol gösterici niteliğinde oluyor. Bir takım savunmalar varsa savunmalar çalışılıyor. İletişim handikapları varsa onlar ortadan kaldırılmış oluyor. Sorunlu alan tespit edildiğinde ve her iki tarafta gerçekten çözüme dair niyetli olduklarında ve o ilişkiyi geliştirmek istediklerinde bunu bu şekilde çözümleyebiliyoruz çift terapileriyle. En sorunlu alan çift terapilerinde aldatma meseleleridir. En çok sorulan sorular bunlar üzerine oluyor aslında. Ben bu adamdan boşanmalı mıyım, boşanmamalı mıyım şeklinde. İnsan ilk etapta şey gibi hissediyor. Ahlaki, dini bir takım değer yargılarıyla baktığımız zaman kesinlikle bu adamı boşamalısın şeklinde belki insan içinden böyle bir istek geliyor olabilir ama bizim alanda çok daha farklı. Bu noktada bizim durduğumuz şey şu olmuş oluyor. Ne devam ediyor olman, ne boşanman. Aslında mesele bu değil. Mesele şu anda burada çözümleyemediğin bir duygu ve durum var. Önce bunu çözümle, sonra aklın tam olarak yerine geldiğinde, duygular biraz daha yatıştığında ne yapmak istediğine karar ver. Yani şunu demek istiyorum. Kişi yoğun bir baskıyla o an aldatıldığında boşanması gerekiyormuş gibi bir zorlantı hisseder üstünde ve bunu zorunlu olarak yapmaya dair bir isteği gelir. Ben derim ki orada dur. Hayır. Bu bir seçim olduğunda bunu yap. Çünkü sanki bir yanıyla boşanmak istemiyor ama bu sorunu da görmezden gelemiyor gibisin. Belki orada çözümlenebilecek herhangi bir şey vardır şeklinde oluyor. Çünkü aldatmaların bir kısmı evlilik içerisindeki duygusal veya cinsel boşluktan dolayı oluyor. Yani aldatan kişi %100 suçluymuş gibi görünse de
bu duruma sebep olacak bir takım faktörler vardır. O ilişki içerisinde zaten bir takım handikaplar vardır. Öncelikle onların görülmesi gerekiyor. Bu açıklamalar yapıldıktan sonra da kişiler gerçekten bu evliliğin devamı için nasıl bir yatırım yapmak istiyorlarsa, duygusal bir yatırımdan bahsediyorum burada, ona karar verip devam edebiliyorlar veya gerçekten bu tamamen bitmiş zaten, kadın da istemiyor artık, yakınlık da yok, ne cinsel olarak bir yakınlık var ne duygusal olarak bir yakınlık var. O zaman ilişkiyi bitirmeye karar veriyorlar ve bu süreçte de aslında boşanmanın daha sağlıklı gerçekleşebilmesi için rehberlik ediyoruz onlara. İnsan hayatında hep böyle hazla doğru giden bir yanı vardır. O haz hep der ki ona, tamam bugün gidelim yarın bitsin. Çünkü hemen ulaşmak ister, anlık kısa süreli hedefler ister. Terapiler hiçbir zaman kısa süreli hedefler üzerine gerçekleştirilebilecek bir şey değildir. En azından benim yaklaşımımda ben tamamen içsel yapılanmayı değiştirmek isterim ki bir hafta sonra, 5 hafta sonra, 6 ay sonra nüksetmesin. Nüksetmesini istemiyorsak uzun vadeli planlar kurmamız gerekir ve ona göre hareket etmemiz gerekir. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.